Kadın ve erkek tartışmaların. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü sana enerji veriyorum. Sana enerji veriyorum. Ya yoruldum. Hadi güzel gider. Dinlenelim mi biraz? Yok. Güneş gidiyor, hadi yapalım iş. Çekelim. Yap şu işi Janet'ın. Ay tamam, bir dursan yapacağım. Bu videodan sonra kendini ve eşini Daha iyi tanıyacaksın. son 10 yıldaki bilimsel çalışmalar gösteriyor ki vücudumuzun cinsiyetinden bağımsız olarak, farklı olarak bir beyin cinsiyetimiz var. Yani ben erkek beyinli bir kadın olabilirim. Ya da ben de kadın beyinli bir erkek olabilirim ki öyleyim. Yani neyden bahsediyoruz? Bu şimdi video ilk açanlar için biraz tuhaf da gelebilir. Neymiş bu kadın beyni, erkek beyni falan. Evet. Biz bu videoda bu kitaptan bahsedeceğiz. Bilimsel olarak bu temellere değineceğiz ve sizler için de bu konuyu bir açıklığa kavuşturmaya çalışacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık 1,5 yıldır kanalımızda mutlu evliliğin sırlarını konuşuyoruz. Ve mutlu evliliğin önemli sırlarından biri de kadın beyni, erkek beyni arasında olan farkları bilmektir efendim. Ve buna göre karşıdaki insana Davranmak, evet. Serkan Kara İsmailoğlu Hacettepe'de beyin üzerine fizyoloji alanında çalışan uzman bir doktor ve onun çok muhteşem bir kitabı. Zaten videolarımızın birçoğunda bu kitabı öneriyorduk. Bugün de koskocaman bu kitabın sizler için özetini yapacağız. Evet. Ve aynı zamanda 3 kişiye de bu kitabı hediye edeceğiz. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çekilişin şartlarını videonun sonunda söyleyeceğiz. Bu videoda paylaşacağımız sevdiğiniz favori cümleleri de yorumlara yazabilirsiniz. Spoiler. Hadi o zaman. Çözelim şu beyin işini ve kadın erkek farklarını öğrenelim. Sanırım aşk beynin kullanma kılavuzunu hiç tanımadığın birine teslim etmek olsa gerek. O yüzden biz işte bu kadar kitap öneriyoruz, bu kadar kitap çekilişi yapıyoruz. Evlilik okuyarak güzelleştirilebilir bir şeydir diyoruz. Evet, önce tabii ki kendimizi tanıyalım ki karşımızdaki insanı daha rahat tanıyabilelim diye. Çünkü bilemiyorsun yani, kullanma kılavuzunu veriyorsun, ne olur ne olmaz sıkıntı. Peki nereden geliyor bu kadın ve erkek beyni arasındaki farklar? Yani kimin kadın beyni olacağı, kimin erkek beyni olacağı nasıl belirleniyor? Bu anne karnında maruz kaldığımız testosterona bağlı bir olay. Anne karnında bebekler annenin hormonlarına da maruz kalırlar ve bu süreçte testosterona daha fazla maruz kalan bir kız bebek dahi olsa beyni erkek beyni oluyor. Yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir bilgi. Hatta sirke sinekleri var ya, şu küçücük minnacık 1-3 milim arasında olanlar. Onların bile beyinlerinde kadın ve erkek beyni olarak, yani dişi ve erkek beyni olarak farklılıklar görülmüş. Yani müthiş bir şey. Daha küçücük 3 milimlik bir şey ama onun bile beyninde farklılıklar görülmüş ki insanda nasıl görünmesin? Bir ilişkiyi kadın başlatır, kadın bitirir. Ama başlatan ve bitiren her zaman aynı kadın olmayabilir. İlişkilerimizde her zaman belirleyici, sürükleyici, etkileyici taraf kadınlardır arkadaşlar. Fakat kadınlar bazı şeyleri yapamazsa, bazı şeyleri bilemezse erkeklerin çoğu bunu hemen kabullenmezler. Eşim bunu yapamıyor deyip razı olmazlar. Olayı kabullenmezler. Onu yapabilen bir kadına yönelirler. O yüzden Çünkü düz beyinliler. o yüzden kadınlar ve erkekler her zaman yapması gerektiği görevlerini iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten bir ilişki kadın başlatır, kadın bitirir ama bitiren kadın başlatan kadınla aynı kadın olmayabilir. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılırlar. Ama erkekler ise kendilerini güldüren kadınları çekici bulmazlar. Kendilerine gülen kadınları çekici bulurlar. Bilim adamları espri yeteneğinin iyi olmasını yüksek bir zeka düzeyiyle bağlıyor ve kadınlar da evrimsel olarak herhalde daha yüksek zekalı nesiller oluşturabilmek için zeka belirtisi olan mizah yeteneğini baz alarak kendilerini güldürebilen erkekleri daha çok seviyorlar. Erkekler kadınların söylediği şeyleri düşünürken kadınlar erkeklerin söylemediği şeyleri düşünür. Şimdi şöyle arkadaşlar, kadın beyninde bilinçaltı ön plandadır. Erkek beyninde ise
bilinç ön plandadır. Bunların hepsinin kendine göre avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Ama genelde bilinçaltı daha önemli, daha baskın olduğu için biraz da kadınların sezgilerine, öngörülerine, hislerine güvenmek lazım. Ben evlilik sürecimde biraz da bunu öğrenmiş oldum. Çünkü çok bilinci baskın, mantıksal olarak baskın biriyim. Erkekler karşı tarafın söylediği şeyi düşünür. Yani aslında mantıklı olan da budur yani. Karşı taraf bir şey söyler, onu düşünürsün, ona yardım verirsin. Buzdağından görünen kısmını Aynen. yani. Ama kadınlar erkeklerin söylemediği şeyleri düşünüyor. Bu sadece erkeklerin değil, genel olarak kadınlar bir şeyin görünmeyen tarafına da daha çok odaklanıyorlar. Bu da tabii ki güzel bir avantaj. Şimdi dostlar çok güzel bir maddeye değineceğim. Kadınların da böyle önde olduğu bir madde. Biliyorsunuz kadınlar böyle yüz mimiklerini daha iyi algılıyorlar. Şöyle ki tüm yapılan bilimsel çalışmalarda kadınların işitme ve muhakeme ile ilgili beyin bölgelerinin daha çok gelişmiş olduğu görülmüş. Yani bu boşuna değil. Hani biz gerçekten duyduğumuz şeyleri unutmuyoruz. Daha iyi duyabiliyoruz. İşte bebek ağlama sesi ne olsun. Sonra bir bebek konuşmasa bile onun mimiklerinden ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ya da erkekler yalan söylediğinde hemen anlayabiliyoruz falan. Bu gerçekten kadınlar... Böyle derken bana baktın da yanlış anlayabilirler yani. Yani Öyle bir şey yok yani. yani gerçekten de beynimizin o bölgeleri daha büyük. Bir beyinde bir yer ne kadar gelişmişse kapladığı alanda o kadar büyüktür. Erkeklerde muhakeme, beden dili, iletişim, etkileşim, dinleme ile ilgili bölüm şu kadarsa kadınlarda şu kadardır. Yani fiziksel olarak da büyüdüğü için gelişmiştir yani. Yani o yüzden erkekler mesela dinlemeyi çok sevmezler. İşte bir şey dinlerken ikinci bir işi yapamazlar. Ben hep diyorum yani eğer telefon oynarken sizi dinlediğini iddia ediyorsa yalan söylüyordur, dinlemiyordur. O yüzden dikkat Televizyon edin. da aynı. Televizyon da aynı şekilde. Bir de erkeklerde şu var. Bizim belki kadınların yaptığımız bir hata hem de bitiyor olsun. Tekrarlayan seslere ve sözlere karşı kendilerini kapatırlar. Çok Mesela hayatım koltukları değiştirelim. Tamam mı? Koltuk takımını değiştirmek istiyorsunuz. Bunu bir kere söylediniz. Birkaç mantıklı sebeple açıklayın ve konu kapansın. Tekrar her gün koltukları değişelim, koltukları değişelim, koltukları değişelim derseniz bu erkek beynini kapatacaktır. Bu ne olursa olsun yani sadece koltuk meselesinde değil. Erkek beynini kapatacaktır ve bu alanı tamamen soyacaktır erkekler. O yüzden bir kere söyleyin ama mantıklı çerçevede de açıklayın. Sonrasında Zamana artık bırakın. zamana bırakın. Çünkü şöyle arkadaşlar, hanımlar şöyle düşünüyor. Bu zaten dinlemiyor. Ben ne kadar çok söylersem artık ne zaman dinlediği döneme denk gelirse gelir. O arada o mesajımı ona iletirim diye düşünür. Asla böyle değil. Rabia'nın dediği gibi tekrarlayan seslere karşı, sözlere karşı erkek beni direkt kendini anlamadığı için, ayıklayamadığı için direkt kitliyor ve direkt algılamıyor. O yüzden bir şeyi tekrar söylediğinizde erkekler hem çok bunalır, hem size ters teper, hem de zaten o dediğinizi anlamaz. O yüzden sakinken, aklı başındayken, dikkati sizdeyken her şeyi bir kenara koyup, telefonu kapatıp, televizyonu kapatıp, yüz yüze oturup karşılıklı bir şekilde isteğinizi, fikrinizi, rahatsızlığınızı, sorun varsa o sorunu yüz yüze gözüne bakarak belirtin. Ve Öyle erkekler de çözmeye lütfen çalışın. dinleyin yani. Evet, tabii Çünkü ki. çoğu zaman erkekler dinlemediği için kadınlar bu tekrarlama yöntemine başvuruyorlar. Evet. Erkekler bir seferde dinlerse kadınlar da boşuna tekrar etmek zorunda kalmaz. Doğrudur. Bir kadından her şeyi öğrenebilirsiniz. Eğer soru sormazsanız. Şimdi arkadaşlar, kadınla ve erkekle ilgili önemli bir efsane var. Çok yaygın. Kadınlar çok konuşur. Erkekler günlük 6.000-7.000 kelime konuşurken kadınlar günlük 20.000 ve daha fazlasını konuşuyormuş. Aslında bu bilimsel olarak yalan bir şeymiş. Yani yalan olduğu kanıtlanmış daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim size rakamlarla. Kadınlar günlük 8.000 kelime kullanıyor. 2.000 ses tonu değişikliği geçişi yapıyor ve 10.000'e yakın yüz ve vücut ifadesi kullanıyor. Bunlar toplamda 20.000'e yaklaşıyor. Yani kadınların ses tonu, vücut ifadesi ve kullandığı kelimeler toplamda 20.000'e yaklaşıyor. Onlar da vücutlarının ses tonlarını daha efektif kullandığı için bu rakam artmış oluyor. Yoksa çok konuştuklarından değildir. Hatta arkadaşlar Arizona Üniversitesi'nde 400 öğrenci üzerinde bir bilimsel araştırma yapılmış. Bu araştırmada kadınlar günlük ortalama 16.215 kelime, erkekler
15.669 kelime kullanıyormuş. Çok da öyle kelime farkı yok aramızda ve kadınların kullandığı beden dili ses tonları daha fazla olduğu için etkileşimini bizden daha iyi sürdürüyorlar. Birkaç bilimsel veri okumak istiyorum. Ezberleyemedim. Hepsini o yüzden okuyacağım. Kız çocukların erkeklere göre daha erken konuşmaya başlar. Biliyorsunuz zaten hepiniz bunu. Dişi maymunlar da daha erken ses çıkarmayı öğrenir. Yani bu genel olarak tüm memelilerde var galiba. Okulda kızların okumayı daha erken öğrenmeleri de bunun bir parçasıdır. Çünkü beyinlerin o alanı daha gelişmiş olduğu için okumayı da daha hızlı sökerler. Yabancı dil öğrenmede de kızlar daha başarılıdırlar. Disleksi... O yüzden çok özür dilerim. O yüzden poliglotlar var ya arkadaşlar, çok dilliler. İşte 9 dil, 10 dil, 15 dil biliyor. Onların çoğu da kızdır mesela. Evet. Disleksi de yani okuma ve yazmada öğrenme güçlüğü olan hastalık da erkeklerde 4 kat daha fazla görülüyormuş. Konuşma bozukluğu olan kekemelik de erkeklerde yine 5-7 kat daha sık görülüyor. Bunların hepsi bize gösteriyor ki gerçekten yani bu bilgi kendini de günlük yaşamdaki şeylerle kanıtlamış oluyor. Aynı zamanda sosyalleşme sorunlarının belirgin olduğu otizm ve Asperger sendromları da erkeklerde 8 kat daha fazla. Bayağı bir fazlaymış. Evet. Zaten şey derler ya, işte otizm erkek beyninin en ilerlemiş halidir falan, tamamen Evet. işte düz bakıyor olaylara. Yani tıbbi açıdan arkadaşlar iletişimle, etkileşimle, sosyallikle ilgili görülen neredeyse hastalıkların tamamı erkeklerde Evet, daha sıktır. daha sık. Bulunduğun odadaki en zeki insan olman aslında sadece yanlış odada olduğunu gösterir. Yani bu cümlenin konumuzla bir alakası yok. Sadece hoşuma gitti. Kitaptan altını çizdiğim cümlelerden biriydi. Buraya eklemek istedim. Bir erkeği mutlu etmek istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Ona açabileceği bir kavanoz verin. Aslında kadınlar da erkekler de bence basit şeylerden mutlu oluyorlar. Yani önemli olan o yaptığınız davranış değil de o davranışın arkasındaki ince düşünceniz, yaptığınız şeyi yaparken hissettirdiğinizdir. Bununla ilgili hatta bir videomuzda şey demiştik. Bir pırlanta alıp maydanoz gibi sunmaktansa bir maydanoz alıp pırlanta gibi sunmak daha çok mutlu eder kadınları falan diye. Aynı zamanda ilk cümleye de değinecek olursak, erkekler biliyorsunuz güç gösterisine bayılırlar. Yani böyle bir şeyleri yapabildiklerine dair, kanıtladıklarına dair basit bir şey bile olsa, işte kavanoz kapağı bile açmak olsa, o onları mutlu ediyor. O yüzden arada böyle kavanoz kapaklarını açabilecekleri şekilde vermek Ya lazım. aslında şöyle, kavanoz kapağı bir temsil arkadaşlar. Rabia'nın dediği gibi hani şöyle bir işin son noktasını beyninize bırakmanız size çok şey kazandıracaktır. Maalesef böyle, itiraf ediyorum yani. Hatta kitapta kadınları mutlu etmek için böyle 5-10 sayfa şey yazmış. Şunu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım, şöyle olmanız lazım, böyle olmanız lazım falan diye bir sürü talimat vermiş. Erkekleri mutlu etmek için ise ona açabileceği bir kavanoz verin demiş. Yani temsilen küçük şeyleri ve son kararları kendi fikrinizi önerdikten sonra erkeğe bırakırsanız bu ailecek çok etkili oluyor. Kadın ve erkek arasında en büyük ortak özelliklerden biri de ikisinin de kadınlar için süsleniyor olmasıdır. Kitapta şu benzetmeye bayıldım. Yazar diyor ki kadınlar Facebook gibidir. Sadece beğenme tuşu vardır. Sadece like yapabilirsiniz, dislike yapamazsınız. Bu gerçekten de böyle. Şimdi Rabia bazen gidiyor, giyiniyor, süsleniyor, bir şeyler, dışarı çıkacağız. Nasıl olmuş diyor. Ben eskiden düz diyordum. Yani işte diyordum ki bu olmuş, bu olmamış. Bunu beğendim, bunu bu kadar beğenmedim. Sonra zamanla anladım ki arkadaş, saymayacaksın. Zaten güzelsin. Hep güzel olmuşsun. Zaten hep güzeldin. Hep bunu diyeceksin yani. Bu bozulmaz kuraldır. O yüzden bence hiç uğraşmayın. Ben böyle çok düşünüyordum. İşte şalın şurası böyle olmuş da şu renk uymuş, şey olmuş da. O zaten senden tavsiye almak istemiyor. Onay almak istiyor. Beğenmeme şansın yok zaten. Beğeneceksin. Onaylayacaksın. Bunun çözümünü böyle yani. Ben size baştan söyleyeyim. Evet dostlar, videoyu burada bitirelim artık. Size bilimsel bilgileri güzel bir şekilde açıklamaya çalıştık. Biraz da esprili bir şekilde. Daha fazlasını bu kitapta bulabilirsiniz ve bu kitabı 3 kişiye hediye edeceğiz demiştik. Peki bunu kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Bizim videomuzu tabii ki izliyorsunuz zaten. Sona kadar da izlediğinizi düşünüyoruz. Videoyu beğenmek, kanalımıza abone olmak, zili açmak ve
Ve de tabii ki yorum yazmak, çünkü yorumlar arasından çekilişi zaten yapacağız. Evet, bu- Yorumlara da aynen bu özlü sözlerden yazabilirsiniz. Hani ne yorum yazsam diye düşünen arkadaşlar için özlü söz yazabilirsiniz. Aynı zamanda ne kadar çok yorum yaparsanız kazanma şansınız da o kadar artıyor sevgili dostlar. Farklı farklı yorumlarınızı bekliyoruz. Ne önü, ne yanı, ne arkası. Her başarılı erkeğin içinde bir kadın vardır. Nasılım? Süpersin.